Ses deneme 1, 2, 3. CHP grup toplantısı canlı yayın için ses testi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ses deneme 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Canlı yayın için ses testi. 1, 2, 3, 4, 5. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Tamam mı? Lütfen kürsü önünü boşaltır mıyız? Rica ediyorum efendim. Basın mensupları hariç rica ediyorum. Sayın konuklarımız, görevli arkadaşlar.
Ses deneme 1 2 3. Pazartesi, salı, çarşamba. Canlı yayın için ses testi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1 Böyle bir şey yok abi ya. Yani bunu kabul etmeyin ya. Buraya girmeyeni... Bunları yazmıyoruz. Olacaktı. Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 30. bileşimini açıyorum. Bugün çok sayıda konuğumuz var. Balıkesir İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bilecik İl Başkanımız ve Bozüyük İlçe Başkanımız, Çankırı İl Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız ve ilçe başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Isparta İl Başkanımız ve Merkez İlçe Başkanımız ve yönetimleri aramızda. Samsun İl Başkanımız aramızda. Zonguldak İl Başkanımız ve ilçe başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Bursa İnegöl İlçe Başkanımız ve yönetimi, İzmir Dikili İlçe Başkanımız, Kayseri Koca Sinan İlçe Başkanı ve meclis üyelerimiz, Kocaeli İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız ve örgütlerimiz aramızda. Hoş geldiniz. Kuşadası İlçe Başkanımız ve Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarımız ve yönetimleri aramızda. Samsun İlk Adım İlçe Başkanımızla Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarımız ve yönetimler aramızda. Hoş geldiniz. Soma İlçe Başkanımız aramızda. 74 yıl sonra Afyonkarahisar'ı kazanan belediye başkanımız Sayın Burcu Köksal aramızda. Bandırma Belediye Başkanımız, Bilecik Bozüyük Belediye Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz, İzmir Dikili Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz. Kuşadası Belediye Başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlk Adım belediye meclis üyelerimiz, Sivas Divriği Belediye Başkanımız ve belediye başkan yardımcılarımız aramızda, Soma Belediye Başkanımız, Zonguldak Belediye Başkanımız, ilçe belediye ve belde belediye başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Engelli Hakları Dayanışma Derneği Başkanı ve üyeleri aramızda. Harşit Vadisi Platformu aramızda. Sayın Genel Başkanımızı sunuş konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımızı onurlandıran belediye başkanlarımıza, örgüt yöneticilerimize, üyelerimize, seslerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip duyurmak için bizi ziyarete gelen derneklere, vakıflara, kendisini burada ifade etmek isteyen, gelip sesini duyurmak isteyen herkese, televizyonlarından bizi dinleyenlere, izleyenlere, radyolarından dinleyenlere, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptık. 81 ülkeden 89 kardeş partimiz Sosyalist Enternasyonal davetiyle İstanbul'daydı. Onları ağırladık. Değerli yoldaşımız İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in başkanlığında dünyada yaşanan her şeyi ve buna karşı
sosyal demokratların, sosyalistlerin neler yaptığını, neler yapabileceğini uzun uzun değerlendirdik. Aşırı sağın, ırkçılığın yarattığı tehditleri, mülteci yaratan iç savaş kışkırtıcılıklarını, mülteci sorunuyla baş başa bırakılan Türkiye'nin bu meseleyi nasıl aşacağını, Filistin'i, Trump'ın Gazze üzerindeki hayallerini ve bu hayallerin esas sebeplerini, Rusya-Ukrayna savaşını, hepsini konuştuk. Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini ve elbette 19 Mart tarihinde girişilen ve büyük bir direnişle, büyük bir mücadeleyle, bir hafta süren Saraçhane eylemleriyle, milyonların milletin iradesine sahip çıkmasıyla, 81 ilde bütün demokratların ayağa kalkmasıyla püskürttüğümüz geleceğe yapılan darbeyi, geleceğimize yapılan darbeyi, Cumhurbaşkanı adayımıza milletin takdiriyle bir sonraki dönem Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız Ekrem İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıktık. Hem Ekrem İmamoğlu'na özgürlük dediler, İmamoğlu'nun afişlerini, İmamoğlu'nun resimlerini taşıdılar, paylaştılar dünyanın liderleri. Hem de bundan sonrası için derhal serbest bırakılması, tutuksuz yargılanması ve İstanbul'un kendisine verdiği görevi yapması için özgürlüğünün ve göreve iadesinin takipçisi olacaklarını, beklentilerinin bu yönde olduğunu, bunun doğrusunun bu olduğunu, aksinin darbe olduğunu ifade ettiler. Ben bizi İstanbul'da yalnız bırakmayan, ilk günden beri sahip çıkan ve bundan sonra da sahip çıkacak olan tüm yoldaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi adına bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından teşekkür ediyorum. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yıl dönümü. 65 yıl önce yapılan o darbe seçilmişleri asker zoruyla görevden uzaklaştırıp seçilmişlerin yerine bir vesayet kurup ülkeyi belli bir dönemde olsa seçilmişlerin yerine askerlerin ve onların görevlendirdiklerinin yönetmesini amaçlıyordu. 12 Mart muhtırası da, 12 Eylül darbesi de, 15 Temmuz darbe girişimi de hep seçilmişleri hedef aldı. Darbeler iktidarlara yapılır ve herkes dönüp muhalefete bakar, ana muhalefetinde gözünün içine bakar. Ne 27 Mayıs sabahı, ne 12 Mart'tan sonra, ne 12 Eylül'de, ne 15 Temmuz gecesi gözümüzün içine bakan kimse milli irade yerine vesayet, asker, demokrasi yerine otokrasi, seçilmiş yerine atanmışlara cesaret verebilecek, yol açacak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuda destek bulacak hiçbir işareti görmediler. Biz tarihimiz boyunca her darbeye karşı olduk. Yaklaşan darbe süreçlerinde engel olmak için mutlaka pozisyon aldık. O konularda irade ortaya koyduk. Bugün birileri, emin olun, birkaç saat sonra devletin imkanlarıyla çıktığı kürsüde Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyorken kendisi şu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın makamında oturuyorken çıkacak 27 Mayıs darbesi üzerinden, ki o darbenin mağduru ailelerle Cumhuriyet Halk Partisi referandum sürecinde bu tek adam rejimi kurulurken o darbenin mağdurlarının aileleriyle, torunlarıyla, çocuklarıyla tek adam rejimine karşı
bugün getirilen güya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı birlikte mücadele ettiğimiz aileler onlar. O gün darbeye uğrayan Demokrat Parti, altılı masa sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte tek adam rejimine karşı mücadele eden parti ve o darbe sürecinde darbenin içinde olanların kurduğu partiler şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ittifak ortakları kendisini bir kenara çekecek. 27 Mayıs darbesi, onun yarattığı mağduriyet, başbakanın, bakanların asılması gibi bir utanç üzerinden onu Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmeye çalışacak. Ve bunu yaparken ülkenin ikinci Cumhurbaşkanına o teslimiyet sevir anlaşmasını yırtıp atıp Lozan'ı yapan diplomata, Batı cephesinin kumandanına, namus, ahlak, dürüstlük timsali bir devlet adamına, İsmet Paşa'ya dil uzatacak. O İsmet Paşa'ya uzanan dili, İsmet Paşa'yı karalayan o tüm kirli sözleri, seçimi kaybettiği gece oğluna ben kaybettim, demokrasi kazandı deyip tek adam olabilecekken demokrasinin önünü açmış İsmet Paşa'nın hatırası önünde eğilerek o lanetli dili şimdiden kınıyorum. Şimdiden kınıyorum. İsmet Paşa'ya söylediği her sözü 65 yıl sonra o darbeden bir başka darbeye girişen junta başına şimdiden iade ediyorum. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olarak geldi. Seçimlere girdi, kaybetti. Cumhurbaşkanlığını da devretti. Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Sen başbakan olarak geldin. Cumhurbaşkanı oldun ama junta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun. Bir küçük hatırlatma. 14 Temmuz günü akşam geç saatlere kadar meclis çalıştı. Hatta 15 Temmuz gece 2'de 3'te meclis salı günü açılmak üzere kapandı. Nöbetçi Grup Başkan Vekiliydim. Ankara'daydım. Ve 15 Temmuz akşamı tanklar harekete geçtiğinde, uçaklar uçarken ve meselenin bir darbe olduğu anlaşıldığında gözümüzün içine baktılar. Bir dakika tereddüt etmeden Ankara'da olan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelsin dedim milletvekilleri. Toplandık. Dedim ki genel başkana ulaşamıyoruz uçakta. Hava sahası kapanmış. İstanbul'a inmeye çalışıyor. Bir şey yapacağız arkadaşlar. Meclis kapalı. Bütün darbelerin bir hedefi vardır. Ve darbeler seçilmişlere hedef alır. Meclisi açtırmalı, meclise gitmeli, bu darbeye oradan direnmeliyiz. Hiçbir arkadaşım bir tereddüt etmedi. Kimi evde silahım var gidip alsam mı bunların ne yapacağı belli olmaz dedi. Herkes kendi kullandığı arabalarla meclise doğru geldik ve teker teker o dönemin meclis başkanı, o dönemin meclis başkan vekilleri, grup başkan vekilleri, bulabildiğimiz herkesi arayıp meclisi açalım, darbeye oradan direnelim dedik. İsmail Kahraman, küs olduğumuz İsmail Kahraman, gırtlak gırtlağa geldiğimiz İsmail Kahraman, bu tutumdan dolayı büyük bir demokrasi örneğidir, dayanışmasıdır deyip sarıldı diye günlerce gündem oldu. Kot pantolon üstüne emanet gömlekle kürsüye çıktım. Dedim ki biz yeni bir seçim yapılıp millet başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz. Milletin iradesinin, seçilmiş parlamentonun, demokrasinin arkasındayız. Bütün darbecilerin sonuna kadar karşısındayız. Seçilmişin arkasındayız, darbenin karşısındayız.
O gün Ayşe Keşir hanımefendi AK Parti milletvekiliydi. Halen öyledir. Düzce milletvekili diye hatırlıyorum. Cep telefonundan yayın yapıyor. Yayın yapabilir miyim dedi. Ne demek dedim. Nereye duyuruyorsak sesimizi. A Haber canlı yayında bunu Türkiye'ye veriyor. A Haber'deki spiker, isteyen YouTube'dan arasın, hala var. A Haber spikeri Özgür Özel 15 Temmuz. Bugüne kadar çok eleştirdik. Özgür Özel'e çok laf söyledik. Ama bu gece inanılmaz bir demokrasi dersi veriyor Türkiye'ye ve dünyaya. Özgür Özel için şimdi övme zamanı. Özgür Özel'in arkasında durma zamanı. A Haber söylüyor bunu o gece. Çünkü biz öyle birileri gibi konjonktürel demokrat değiliz. Çünkü biz demokrasiyi işimize geldi bindik demokrasi tramvayına, işimize gelmeyen yerde ineriz diyen Recep Tayyip Erdoğan değiliz. Biz demokrasiyi Recep Bey, Tayyip Bey, Sayın Erdoğan, demokrasiyi bir tramvaya benzetiyorsan biz raylarını döşeyeniz ha. Bu memlekete tramvayın rayını döşeyeniz. Şimdi aynı Erdoğan 15 Temmuz'un ertesi günü 16 Temmuz. Bak böyle. Ne bu? CHP'nin kapısını çalıyor. Yanımda Sayın Genel Başkan'a diyor ki, dün akşamki meclis grubunuzun tutumundan dolayı takdirlerimi iletin. Allah var, Kemal Bey dedi ki CHP her zamanki gibi darbelerin karşısında. Teşekkürlerimi iletin. Dedi ki darbeye teşekkür edecek bir şey yok. Telefon bağlıyorlardı. Cumhurbaşkanı görüşecek. Aramızda değerlendirdik. Dedim teşekkür edecek. Teşekkürünü kabul etmeyelim bunu. Çünkü biz teşekkür edilecek bir iş yapmıyoruz. Biz 100 yıldır yaptığımızı yapıyoruz. Sandığa sahip çıkıyoruz. Demokrasiye sahip çıkıyoruz. Bugün teşekkür kabul etmek birisini demokrasinin ev sahibi, seni orada misafir yapar. Biz bu demokrasiden istifade eden herkesin bu makamlara gelmesinin teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikrinin sahipleriyiz. Vuruyor kapıya. Sizin dünyayla bağlantılarınız güçlü. Bu darbeyi dünyaya birlikte anlatabilir miyiz? Sosyalist Enternasyonel'e sizinkiler anlatabilir mi? Hay hay dedik. Şimdi bana diyor ki Sosyalist Enternasyonel'e bizi şikayet etme. Sana darbe yapılınca şikayet edeceğiz de, anlatacağız da. 15,5 milyon oyla milletin aday gösterdiği İmamoğlu'na sen darbe yapınca mı susacaksın? ...1980 darbesini yapanlara Amerika bizim çocuklar diyordu. Bizim çocuklar. 19 Mart darbesini yapanlar Amerika'dan icazet aldı dedim. 3 gün sustular. Sonra 1-2 kınama yaptılar. Şimdi o konulara girmiyorlar. Ama Gazze'yi güya turistik kent yapacağım deyip önündeki doğalgaza çökmek isteyen deli numarasıyla orada oyun kurgulayan Trump'a susan, diğer taraftan Filistinlileri başka ülkelere yollayacağız deyince itiraz etmeyen, Kuzey Kıbrıs'ı tanıması gereken Türkiye Cumhuriyetlerine Güney Kıbrıs'ı tanıttıran bir plana sessiz kalan Erdoğan, 12 Mart tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Trump'ın petrol baronu Harold Hem sözleşme imzalıyorlar. Güneydoğu ve Trakya'daki petrol aramaları için. Trump yolluyor. Adamımı yolladım ona diyor. Çok güzel anlaşmalar yaptılar diyor. Bizim çocuklar diyen darbeden tam bir hafta önce, sen önce bizim petrol boranuyla
Türkiye'deki bütün petrol aramaları için bir anlaşma yap bakalım. Ondan sonra işine bakarsın. Bakın, bu kişiye gazeteci soru sordu. Türkiye'de bir huzursuzluk var. Bu durum petrol işinizi nasıl etkiler? Bu adam diyor ki, bakın bu adam, Trump'ın Erdoğan'a yolladığı adam. Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla imza attırdığı adam. Diyor ki, Türkiye bir 3. dünya ülkesi. 3. dünya ülkelerinde böyle işler olur. Muhalifleri hapse tıkarsınız, icabına bakarsınız, yaptıkları işe yarayacak Erdoğan'ın diyor. Yaptıkları işe yarayacak. Muhalifi bakın, teröristi demiyor, yolsuzluk yapanı demiyor. Muhalifleri içeri tıkarsınız, icaplarına bakarsınız. Erdoğan'ın yaptıkları işe yarayacak. O yüzden petrol aramada şey yok. Yani 12 Eylül'deki bizim çocuklar şimdi Trump'ın icazetiyle bu işlere karşı çıkacak, ses yükseltecek. Örneğin Trump'ın Gazze'yi işgaline evet demeyecek, bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın içeri atılmasına mevcut Cumhurbaşkanı'yla yol yürünmesine karar vermişler. Bu darbe bütün darbelerden farklı olarak iktidara yapılan bir darbe değildir. Bu darbe iktidar tarafından geleceğin iktidarına yapılan korkakların yaptığı bir darbedir. Değerli milletvekilleri, konuklar, değerli milletimiz, 19 Mart darbesinin üstünden 69 gün geçti. Dün 5. dalga operasyonu yaptılar. 5. dalga operasyonla birlikte 46 kişiyi gözaltına aldılar, 25 kişiyi tutukladılar. Bunların içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürü Kadriye Hanım, koruma müdürü Ekrem Başkanımızın ve en yakın çalışma arkadaşları teker teker gözaltına alındılar, 4 gün içeride tutuldular ve ardından tutuklandılar. Dün televizyon kanalları, merkez medyanın ellerine çubukları almışlar. Ekrem Başkan'ın arkasında, bakın Kadriye hemen arkasında. Bu yanındaki nerede olacak özel kalem müdürü? Nerede olacak? Bak koruma müdürü hemen arkasında diyor. Çok yakın çalışıyorlar diyor. Bu kadar edepsizliğin sonunda olana bakın. Kadriye Hanım ilk gözaltına alındığında 4 gün tuttular. Soru, araban 3 yıl önce 2 kez İpsala'dan çıkmış, rüşvet parası vardı da İmamoğlu sana teslim etti diye onu mu kaçırdın yurt dışına? Demiş ki o araba bende 3 yıldır yok ki, Aralık'tan beri var. O dediğiniz tarih 3 yıl öncesi. Araba bende değil, ne bileyim niye gitti. Nereden aldın? Bir şirketten aldım. Allah Allah. Sonra soruyor, bu para neyin parası? 1.060.000 lira. Diyor ki arabanın parası. Arabanın parasını verdim. O tarihteki dekontu gösterince kusura bakmayın götürdüler. Bu ifadeye rağmen savcı tutuklanmasını istedi. Oradaki hakim, suç ceza hakimi yok artık dedi. Ve Kadriye Hanım'ı saldı. 14 yaşında evladı var Çınar. Bugün yaş günü. Bugün Çınar'ın yaş günü. Annesini 4 gün önce bir daha aldılar. 4 gün tuttular. Dün gece götürdüler. Soru, Ekrem Bey'in kayıp telefonu. Diyor ki o telefonu hiç elime almadım. Ama o telefonu Ekrem Bey İBB'ye seçildiğimizde o telefondan eski numaramın kayıtlı olduklarından, bende de o numara kayıtlı, kart vizitinde var Ekrem Başkan'ın. Elinde Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kart vizitini verdiği kim varsa çekmecesinden çıkarsın, üstündeki telefon, gizli telefon dedikleri.
Demiş ki Beylikdüzü'ndeyken arayınca açıyordun, şimdi kapalı derler. Bu telefonu alın, özel kaleme yönlendirin, önemli talepler varsa çözebildiklerinizi çözün, önemli görüşmeler gerekiyorsa benim bu yeni telefonumu verin ya da bana bağlayın. Bu kadar iyi niyetle yönlendirilmiş, 6 yıldır bir çekmecede duran bir telefondan bahsediyoruz. Telefonu yönlendiren ben yönlendirdim diyor. Telefonun kendi evinden çıkan yönlendirildi, ben evde buraya koydum diyor. Kadriye Hanım'a diyorlar ki bu telefon üzerinden gelen aramaları cevaplamışsın. Özel kalem müdürü ne yapacak? Telefon oraya yönlü ne yapacak? Ekrem Başkan'ın bilmesi gereken bir aramaysa onu söylüyor, bağlıyor, görüştürüyor, ne yapacak? 4 gün tutup tekrar götürdüler, tekrar tutuklama istediler ve bu sefer tutukladılar. Bakın, Türkiye'deki, ben hukukçuyum, Türkiye'de bir hukuk var, Türkiye yasalarla yönetilir diyen herkese söylüyorum. CMK, Ceza Muhakemeleri Kanunu, ifade alma ve sorguda yasak usuller, 5. madde, şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. Türkçesi, aynı meseleden hakim saldıysa bir daha gözaltı yapamazsın. 4 gün tutamazsın. Poliste sorgu soramazsın. Çağırırsın, ilave ifade alırsın diyor. Bu burada yazarken 2. kez gözaltı, 4 gün zulüm ve yeniden tutuklama talebi. Niye biliyor musunuz? Sade zulüm olsun diye değil. Suç ceza hakimlikleri var. Kaç tane Ali Mahir Başkan, kaç suç ceza hakimliği? 12 suç ceza hakimliği var o adliyede. Bir suç ceza hakimine düştü. O baktı, tutuklamadı ya. Turnikeyi kaçırmış basketçi gibi antrenmanda topu alıyor, bir daha geliyor. Bir daha turnikeye giriyor. Başka birine denk gelirse basketi atacak. Kafaya savcı tutuklamayı takmış. O talimatı almış. Özel kalemini al. En yakınındakileri al. Götürdüğü şeyde bir şey yok. O 12 suç ceza hakiminden düştüğü, ayarlanmamış, sisteme entegre edilememiş, bu suçu işlemeye ikna edilememiş namuslu bir hakim hadi canım deyip tutuklamıyor. Bu topu alıp bir daha turnikeye giriyor. Ve bakın, daha önce suç ceza hakimliğinde tutuklama son tedbirdir, adli kontrolle salıyorum diyen bir hakimi görevinden alıp icra mahkemesine hakim yaptılar. Yani hakimlere şunu söylüyorlar. İstediğimiz, bakın savcı talep edecek, hakim karar verecek değil mi? Avukat da savunacak. Hakime diyor ki benim dediğimi yapmazsan suç cezadan seni icraya sürerim. Bu şartlarda İstanbul'da yargılama sürüyor. Ve bir Cumhuriyet Başsavcısı, 3 savcı, 3 hakimle bunların arkasına sığınarak güya turbun büyüğünü arıyorlar. 12 taneden ayarladıkları 3'üne düşmezse bir kez daha gözaltı yapıp başka bir bahaneyle başka mahkemeye düşürttürüp oradan tutuklama yapıyorlar. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık, Türkiye'nin, bakın AK Partili olup gerçekten Türkiye'de hukuk devleti var deyip bu usulü savunacak bir kişi çıksın karşımıza. Türkiye'nin namuslu hukukçularına söylüyorum. HSK burada daha ne duruyor? Bu utancı daha ne kadar taşıyacağız? Böyle iş olur mu? Kendine ait olmayan arabadan tutuklayamayınca açmadığı telefondan tutuklama talebi ediyor. Neye yenileceksiniz biliyor musunuz? Neye? Doğum gününde babası yok, annesi babası ayrı. Sabahın köründe alıp götürdüğünüz anasını, 4 gün daha zulmettiğiniz, denk getirdiğiniz yerden tutuklayıp doğum gününde anasından ayrı bıraktığınız Çınar'ın gözyaşlarında boğulun inşallah.
Darbeciler panik evresindeler. Boş dosya dolmadıkça sağa sola saldırıyorlar. AK Parti'nin içindeki bazı vicdanlı sesler, aslında bazı akıllı sesler, partinin geleceğini düşünenler buna rıza göstermediler. Şimdi homurdanmalar başlamış darbeciler arasında. Hani dosya doluydu, kandırıldık mı, neden bulamıyorlar? Ekonomi dibe vurdu, artık nasıl toparlanacak? Tayyip Bey bir yandan geçmiş sefer kumpas davalarında Zekeriya Öz'e sahip çıktığı gibi şimdi sürece sahip çıkmaya çalışıyor. Ama bir yandan da kazan kaynıyor. Öyle bir hale gelmiş ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı. İddia var, iddianame yok. Olsa ne yazar? Yargılama yok. Başlasa ne yazar? Karar yok. Alınsa ne yazar? Kesinleşme yok. Yani suçsuz. İspatlanana ve kesinleşene kadar suçsuz, öyle mi? Ekrem İmamoğlu'nun resmini belediyeye asamazsın. Metroya asamazsın. Oraya asamazsın, buraya asamazsın. Niye? Başsavcılık. Ya bir kere böyle bir karar alsa hakim alacak. Kendisini hakim yerine koymuş. Başsavcılık abuk subuk işler yapıyor. Sağ olsun arkadaşlar, o asamazsın deyince İstanbul'da hiçbir yere, biz İstanbul'da öyle bir yere asarız bütün dünyanın haberi olur dediler. Gittiler Boğaz Köprüsü'ne astılar. Aha da söylüyorum. Aha da. Buydu. Buna deliriyorlar. Buna. Hadi gel indir. İndir, gel indir. Gel indir. Bir başsavcıya, 3 savcıya, 3 hakimin arkasına saklanan korkaklara söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur. Gelecekte de bunun hesabını sizden hukuk önünde soracaktır. Yok arkadaşlar, gün gelip devran dönünce, AKP deyince bütün AK Partililer korkar. 12 milyon üyeleri var. Biz namuslu, temiz, iftiracı olmayan, partiye ikna olmuş, üye olmuş, bilmeden üye olmuş, şu sebeple olmuş, mülakata girecek çocuğu varmış, zorlamış olmuş, gönlünden olmuş. Bu ülkenin hiçbir vatandaşından bu süreçle ilgili hesap sormayacağız. Biz darbecilerden hesap soracağız. Olmayan ahtapotu varmış gibi göstermeye çalışanlardan hesap soracağız. Biz gerçek rüşvetçilerden, yolsuzluk yapanlardan, milletin kanını emenlerden hesap soracağız. Gün gelecek, devran dönecek, haksızlık yapanlar, hukuksuzluk yapanlar, darbe yapanlar hesap verecek. Yoksa bugünün AK Partilisi yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nden 14 bin lira değil 30 bin lira emekli maaşını alınca geçmişte ne yanlış yapmışım, helal olsun Ekremoğlu'ma deyip iki eliyle birlikte bize oy verecek. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun pankartından, resminden korkanlar korkmaya devam etsin. Göreceksiniz ki İmamoğlu her yerde. İmamoğlu her yerde. Şimdi biraz hızlanalım. Çünkü sonda ahtapotu göstereceğim. Mutlaka görün. Geçen hafta söyledim. Birden bir panik. Meydan okuyan mı ararsın? Haber yollayan mı ararsın? İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısına söylüyorum. Bu kadar belediye var.
İstanbul Büyükşehir'de 2019'a ait, öncesine ait 37 dört başı mamur yolsuzluk dosyası var. Dosyaya geldi Süleyman Soylu, el koydu, örtbas etti. O 37 dosyanın örnekleri İBB'de duruyor. Süleyman Soylu aldı, yanında götürmediyse İçişleri Bakanlığı'nda duruyor. Hiçbir işlem yapmadınız. Ankara'da 97 yolsuzluk dosyası var. El koydular, hiçbir işlem yapmadılar. Bakın bugün Türkiye'de yaşananı şöyle özetleyeyim. Belediyeyi Sayıştay denetler, iş denetçi denetler, mülkiye müfettişi denetler. Bilhassa bu meclis adına Sayıştay denetler. Raporu düzenler, bir suç unsuru bulduysa ve uyarıp da düzelmediyse, suç olduğuna inanıyorsa suç duyurusunda bulunmasını da karara bağlar. Dedim ki İstanbul'dan AK Partili belediyelerden başlayacağım. Fatih'ten başlayacağım. Şimdi Fatih Belediye Başkanı isyanda. Ya niye benden başlıyor? Esenler dururken diyormuş. Ya ben zaten Fatih'ten başlamamın sebebi Esenleri bırak, daha Fatih'te neler var onu görün demek için yapıyorum da. Şimdi Sayıştay kararı 4 Temmuz 2024. 2024'de 74 nolu karar. İstanbul Fatih Belediyesi'nde bir önceki yılın işlemlerinde belediye başkan yardımcılarının birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı alması başlığıyla bunun yasak olduğu, suç olduğu, bütün uyarılara rağmen bu paraların ödendiği oy birliğiyle görüldüğünden 7. Daire Başkanı ve 4 üyenin imzasıyla suç duyurusunda bulunulmasına. Savcılığa. İstanbul Fatih Belediyesi raporda reklam alanlarının ihalesiz olarak kullanıldığı anlaşıldığından, reklam panoları, İstanbul Büyükşehir'in bütün reklam panolarına, panoları kiralayan bütün şirketlere, şirketlerin mal varlıklarına el koydular. İhaleler var. Sayıştay incelemiş, usulsüzlük bulamamış. Gizli tanık usulüne uygun yapıldı ama mutlaka rüşvet verildi dedi diye hepsini almışlar. Burada Sayıştay incelemiş ve diyor ki reklam panolarının 2886 sayılı kanuna aykırı olarak ihale edilmeksizin kiraya verildiği anlaşılmıştır. İhalesiz, istediği birine, büyük kamu zararı vardır. Oy birliğiyle 7. dairenin kararı, Fatih Belediyesi. Sadece örnekler sunuyorum. İdare tarafından spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapılmaz. Yapmış, yandaşlar orayı işletiyor, tesislerden para kazanıyor. Yapamazsın diyor bunu. Yapılmasının yolu belli, nasıl yapılacağı. Belediyeden vermiş, adam da orada kafe işletiyor, kiraya veriyor falan. Zarar var diyor, suç duyurusunda bulunmuş. Fatih açısından turbun büyüğüne geldik. İstanbul Fatih Belediyesi raporda idarece öğrenci yurt binası yapılması ve işletilmesi şartıyla üst hakkı tesis edilen arsa üzerine yapılan binanın yüklenici tarafından turistik otel olarak işletildiği, bu otelin 2015'te yapıldığı, 10 yıldır işletildiği, mevcut Fatih Belediye Başkanı'nın 6 yıldır bunun sürekli eleştirilmesine rağmen bu konuda işlem yapmadığı, otelin ... adıyla bir şey söyleriz, orada birine bir şey olur, adıyla ruhsatsız bir şekilde, ruhsat yok, yangın çıksa ruhsatsız bir şekilde turistik otel olarak işletildiği, internet ortamında yapılan aramada bassak konu otelin web sitesinin olduğu yazıyor. Söz konusu otelin adının birçok otel rezervasyon sitesinde yer aldığı, otel hakkında son 5 yıl öncesinden günümüze değin kullanıcıların yorum yaptığı, halen daha otelin müşteri kabul ettiği anlaşıldığından
ve defalarca uyarılmasına rağmen öğrenci yurdu diye yapılan yerin otel diye işletildiğinden Fatih Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına meydan okuyor. Bunlarla tespit edilen bu suçlarla gelip Fatih Belediye Başkanı'nı almıyor, almasın zaten. Davet etse gider. Bunları sormuyor, soruşturma açmıyor. Tut ki Fatih Belediyesi bizimdi. Neydi şimdi? Oraya reklam veren herkes, şirket, belediye başkanı, bütün bürokratlar Silivri'de miydi, değil miydi? Ben bunu söylüyorum. Fatih Belediye Başkanı'nın bunlara bir açıklaması varsa bağımsız yargı önünde tıkır tıkır anlatırdı. Ama belediye AK Parti'nin olunca her belediye hakkında var onlarca hiçbir şey yapmayanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince bunları yapıyor. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Bir tek Fatih olmasın. Fatih Belediye Başkanı demiş ki canım benim Bayrampaşa dururken Fatih'i anlatacakmış diyor. Bak şimdi. Ama hakikaten doğruymuş. Ne diyormuş diye baktım. Mart 2024 öncesi AK Parti'nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi. Belediye tesisinde Ocak-Haziran 2024 döneminde spor eğitimi verecek eğitmenler için ihale açılmış. Yani geçen seneki seçimden 3 ay önce ve seçim bittikten 3 ay sonrasına kadar. Nasılsa belediye kendinde ya, kaybedeceği düşünmeden ihaleyi açmış. 1,4 milyon liraya bir şirkete vermiş, buraya eğitici öğretmenler getireceksin 6 ay boyunca. Belediye bize geçmiş, bizim arkadaşlar gitmiş dolaşmış, tesiste kimseler yok, sorumlu kaçmış, tesise bizimkiler yeni bir sorumlu atamış, sorumlu bakmış ihale dosyasına ve demiş ki ihale kapsamında orada aylardır çalışıyor gözüken personellerden hiçbirisini hiç kimse hiçbir zaman görmemiş. Belediye Bayrampaşa AK Parti'de olsa hiç yapılmamış eğitime 1,4 milyon lira ödenmiş. O ana kadar da paranın 1 milyon liraya yakınını ödemişler. Bunun üzerine soruşturma açılmış. 19 Eylül'de kaymakamlığa teslim edilmiş. Tık yok. Bayrampaşa Belediyesi'nin önceki başkanı ortalıkta geziyor. İhaleyi yapanlar, ihaleyi alanlar, parayı ödeyen, parayı alan ortalıkta geziyor. Niye? AK Partili. Bir kör kuruş para alışverişi yok. Bizimkilerin hepsi içeride. Neyle? Yalancı şahitin iftiralarıyla. Sonra İstanbul İl Başkanımıza dedim ki Fatih tek başına olmasın. Orayı yapalım, başka nereyi yapalım? Vallahi genel başkanım nereyi seçersen seç. Dedim sen nerede oturuyorsun? Bahçeli Evler. Oradan bir tane çektim. AK Partili Bahçeli Evler Belediyesi. Temmuz 2024 temizlik hizmetleri ihalesi. İhaleyi bütün şirketler giriyorlar içeriye temizlik için. Temizlik aracı var. Şoförünü düşünüyor. Mazotunu düşünüyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Herkes teklif veriyor. Bir tanesi 565 milyona ihaleyi alıyor. Diğer şirketler kaybettik deyip çekiliyor. Bu şirket daha sonra bir bakılıyor, bir ihale daha açılıyor. Bu şirketin arabalarına şoför alımı ihalesi. Öncekiler şoförü de hesap edip yüksek para koymuş, bu düşük koymuş. Diyor ki içinde şoförü yok. Yeni bir ihale açıyorlar ve bu sefer 278 milyon şoför parası koyuyorlar. Bunu da bu şirket alıyor. 843 milyona çıkıyor. Bunu görünce diyorlar ki 2 ihale var. Tek ihale yapılmalıydı. Araçla şoför aynı firmadan sağlanmalıydı. Bu firmaya böyle bir imtiyaz verilmemeliydi diyor. Ve bunun üzerinden Bahçeli Evler Belediyesi'ne hiçbir işlem yapılmıyor. Şirket kim? Şirket Bilginay Temizlik.
Beşiktaş Belediyesi'ndeki bir ihaleyi aldığı için Rıza Akpolat 130 gündür içeride. Esenyurt Belediyesi'nde ihale aldığı için 126 gündür bu dosyadan dolayı ikinci tutukluluğu var Ahmet Öser'in. Bu şirketin Türkiye'de almadığı ihale yok. Bir tek Bahçeli Evler'de ihale ikiye bölünmüş, belediyenin kusuruyla hiçbir işlem yapılmıyor. Rıza Akpolat'ın suçu CHP'li olmak Silivri'de, Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın avantajı AK Partili olmak belediyede, akşamları evinde. Adalet mi bu? Ben bunları anlatacağım deyince bir de tepki gösteriyorlar. Siz çıkın, benim belediye başkanlarımın haklılığını savunduğum gibi bunların böyle olmadığını anlatın. Bizim alnımızı öne eğdirecek, birbirimizin gözüne bakamayacağımız hiçbir kusurumuz yok. Sizin ise bir taraftan tutulacak bir tane belediyeniz yok. Bu devir geçecek, kumpası kullananlar da hesap verecek, milletin malına el uzatanlar da teker teker hesap verecek. Eskiden ekonomik krizler bir yıllık oluyordu. Öyle anılıyordu. 94 krizi, 2001 krizi, 2008 krizi gibi. Şimdi tam 7 yıllık bir krizin içindeyiz. Bitecek bitmiyor, öyle değil mi? Milletin canına tak etti. Emekliyi de bezdirdiler, asgari ücretliyi de bezdirdiler, işsizliği de azdırdılar. 7 yıldır. Saatleri 7 yıl geriye alınca 2018 krizi. Bu krizin adı vatandaşın canına tak dediği gibi baş harfleriyle tek adam krizi arkadaşlar. Tek adam rejimine geçtiğimiz günden beri ekonomi her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Bu tek adam rejiminin memleketi ne hale getirdiğinin bir somut göstergesi. Sadece bir örnek. Sağlık Bakanlığı 3170 temizlik görevlisi almak için duyuru açmış. 3170. Memlekette büyük işsizlik var. Sizce kaç kişi başvurmuştur? 10.000 kişi başvurmuştur kesin. 3 katı. Eskiden böyle haberler vardı. Yok ya, 100.000 kişi olabilir mi? 3.000 kişilik temizlik görevlisi için 1.600.000 işsiz başvuruda bulunmuş arkadaşlar. 1.600.000 kişi. 60 ilin nüfusundan yüksek başvuranların sayısı. Ve öyle bir şey de biliyoruz ki aslında alınacak 3.600 kişi. Nasıl belli kimlerin alınacağı belki. Ama o kime acırım biliyor musun? O 1.600.000 kişi kalktı çocuk. Tıraş oldu. Bu yok zamanda fotoğraf çektirdi, para verdi. Evrak aldı, doldurdu. Otobüse gitti, şehire gitti, başvuru yaptı. Postaya verdi. Bir umut. 3.700 kişi girecek. 1.600.000 kişi bu işe başvuruyor. Memleket bu halde. Ve dünyaya demokrat görünen Mehmet Şimşek MASA hazırlattığı raporla biz bu rezervleri bugünler için biriktirdik diyordu. Bugünler için biriktirdik. Rezervi 1.600.000 işsiz için biriktirmemiş. 14.000 lira verdiği emekli için, 22.000 lira verdiği asgari ücretli için biriktirmemiş. Bugünler için biriktirmiş ve bunu darbenin mali ayağı olarak ifade etmiştik. Yurt dışında iş baktığını, istifasının cebinde olduğunu söylemiştik. Biz eleştirmiştik. Mehmet Şimşek niye bana vuruyorlar anlamıyorum diyordu. Yani başkalarına vur, bana niye vuruyorsun diye. Bak, biz sana siyasi bir dille vurduk. Yeni Şafak odunla vurmuş, odunla. Bu Yeni Şafak gazetesi.
Yeni Şafak o kadar bereketsizsin ki adın geçti diye alkış sönümlendi yani. Dur bunu indireyim. Önce bir alkışı yapın. Yeni Şafak nasıl bir gazete? Yeni Şafak hani eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Pravdası var ya, iktidarın sesi. Yeni Şafak Tayyip Bey için hakaret eder, hedef gösterir. Tayyip Bey 2 kere 2 sabahleyin kalksa Tayyip Bey 2 kere 2 5 eder dese Yeni Şafak manşet atar. Reis Kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti diye. 2 kere 2 eşittir 5. Bakın ne diyor Yeni Şafak. Bereketsiz adamlar. Alkışın bile bereketini kaçırıyorlar. Ekonomide rasyonel çöküş. Mehmet Şimşek rasyonel politikalara geçtik dedi ya. Ekonomide rasyonel çöküş. Bak Cumhuriyet değil ha, Yeni Şafak. Sözcü değil, nefes değil. Şirket iflasları katlandı. Yeni Şafak. Dünkü sayı hepsi birden. Böyle bir mizampaj. Muhteşem. Faiz arttı. Döviz yükseldi. Enflasyon azdı. Ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Yeni Şafak. Üretim düştü. Sanayi duruyor. Yeni Şafak. Yatırımlar durdu. Yeni Şafak. Enflasyon zirve yaptı. Yeni Şafak. Başkanım böylesini görmemişimdir, yakından bak. Dur indirdim alkış. Millet konuşmayı alkışlayacak. Bereketsiz sizinden. Alkışın da bereketi kaçıyor. Bir de diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi karışır mı? Öyle bir umutları falan var ya, uğraşıyorlar. Parti içi karışıklık sevenler için AK Parti'yi tavsiye ederim. Takip etmek için en güzel mecra Yeni Şafak. Parti içi karışıklık arayanlar Yeni Şafak'a abone olsunlar. Orada daha çok yazacak. Ahtapot'a gelmeden önümüz bayram, memlekete gitmek lazım. Otobüs biletleri alınacak. Emeklinin otobüs bileti. Para mı yok? Bayram ikramiyesi veriyoruz. Kaç para? Önce şunu hatırlayalım. Bu bayram ikramiyesi ilk verildiğinde 1000 liraydı. O zaman o bayram ikramiyesiyle biliyor, haftaya yapacağız onu. O bayram ikramiyesiyle koçun boynuzundan tutup çekip eve getiriyordun. Şimdi bu bayram ikramiyesi koçun bir butunu alamıyor. 4000 lira bayram ikramiyesi var. İstanbul'dan Mersin'e gidiş 2 kişi 2600 lira. Gidiş dönüş 5200 lira. İkramiye 4000 lira. Ahmet amcayla Fatma teyze İstanbul'dan memleketi Mersin'e gitse Ahmet amca dönüyor, Fatma teyze Mersin'de memlekette kalıyor. Sivas daha da berbat. İstanbul'dan Sivas'a gitseler gidiş 3200 lira. Zaten Sivaslılar memleketi çok seviyor. Dönüş yok, kaldılar Sivas'ta ikisi birden. Şimdi bu ahtapotu sürekli Tayyip Bey kendi kendine bir ahtapot görüyor. Sürekli ahtapot anlatıyor. Ahtapotun kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi, işte Bayrampaşa Belediyesi, öbür kolunda Bahçelievler Belediyesi, pek yakında büyük kol Esenler Belediyesi, kafaya yakın, kafadan çıkıyor en büyük kol. Ama ben Tayyip Bey'in
Esas ahtapotunu göstereyim bakın. Bu Tayyip Bey'in ahtapotunda beşli çete dediğin 40 haramiler. Yaklaşık 43 şirket bunlar. 40 haramiler ahtapotun elinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soygunu Özel Kalem Müdürü Serim'in gencecik oğlunu önce dış işlerinde özel kalem yapıp Kıbrıs'a büyükelçi yapıp hem kaset toplatıp hem oradaki büyük vurgunlar, gemilerde yakalananlar, KKTC soygunu. Çadır satan depremde Kızılay'ın vurgunu. 17-25 Aralık 4 bakan devrim başbakanının hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim dediği 4 bakan. Ayakkabı kutuları, çikolata kutuları, elbiseler, kıyafet askıları. Buraya kadar pislik. Sıfırladın mı oğlum paraları? İşte ahtapotun öbür ucu. Yunus Emre Vakfı soygunu. Ahtapotun milliyetçi kolu. Dezenfektan satan bakan da ahtapotun bir kolunda. Türgevi Ensar'ı kol yetmedi, ayrı ayrı yazamadık. İkisi birden ahtapotun bir kolunda. İşte ahtapotun besledikleri. Aha bu da ahtapotun canından bezdirdikleri, boğazını sıktıkları. Bir elinde işçi, bir elinde esnaf, bir elinde emekçi, bir elinde çiftçi. Gençlerin geleceğini tükettiği ahtapotun ta kendisi. Memuru, işsizi bitirdiniz memleketi. Al sana ahtapot bu. Al sana ahtapot. Ahtapotun bir tarafı bu, bir tarafı bu. Ahtapot meraklılarına gösterilir. Yeni Şafak, hazırla manşeti. En güzel sen yapıyorsun mizampajı. Hadi, hadi Yeni Şafak. Hadi A Haber. A Haber son dakika yaz. Aranan ahtapot bulundu. Reisin tarif ettiği ahtapot Özgür Özel'in ellerinde. 17-25 de burada. Açlıktan sefalet çeken emekli de. Son sözümüz, yollara düşüyoruz. Bu hafta öncelikle Perşembe günü Devrimci İşçi Sendikaları diske, ardından Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu TİSK'e, ertesi gün Türk İş'e, ardından Hak İş'e, sendika konfederasyonlarına. Haftaya işçinin, emeklinin, esnafın temsilcilerine adım adım gezeceğiz. Öyle bir kişilere sorup değil. Esnafı nasıl koruyacağız? KOBİ'ye ne destek vereceğiz? Sanayiciye ne katkı sağlayacağız? Ve söke söke alacağız ki asgari ücrete ara zam alacağız. Emekliye seyyanen zam alacağız. Tut ki asgari ücreti zamlamadılar. Tut ki emekliye seyyanen zammı vermediler. Emeklinin de emekçinin de iki eli değil bu ahtapot gibi 8 eli sizin yakanızda. Huzur vermeyeceğiz. O ara zamı söke söke alacağız. Yarın akşam Esenler'e bekliyorum İstanbul'u. Esenler'e bekliyorum. Gelecek hafta sonu için tartışma büyük. Karar veremedik. Düzce
Biz istiyoruz diyor mitingi Düzce'de. Antalya havalar ısınmadan milyonlar meydanda diyor. Karar veremedim, Düzce'ye mi Antalya'ya mı? Cumartesi Düzce'ye, pazar Antalya'ya. Ahtapota huzur yok. Yolumuz açık. Cesaretimiz tam. Arkadaşlarımız tertemiz. Mücadelede varız. Gerisini onlar düşünsün. Gerisini onlar düşünsün. Yürüyelim arkadaşlar, yürüyün. Birleşimi kapatıyorum.